Bugüne kadar bu kanalda birçok önemli gelişmeyi konuştuk. Milli savaş uçağımız Kaan, insansız savaş uçaklarımız Kızıl Elma ve Anka 3, uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper, Bayraktar TB2, TB3, Anka-S saymakla bitmez. Her biri etkili ve önemli sistemler. Her biri bu ülkenin kaderini değiştiren sistemlerdi. Bugün en az bunların her biri kadar önemli bir gelişmeyi konuşuyoruz. Hatta belki de birçoğundan daha önemli bir gelişmeyi. TÜBİTAK SAGE ve Roketsan işbirliğiyle geliştirilen milli seyir füzemiz SOMJE sonunda sessizliğini bozdu ve yapılan atış testinde başarılı şekilde deniz platformunu vurdu. Bu çok önemli çünkü SOMJE, SOM seyir füzesi ailesinin dahili silah yuvalarında kullanılabilen versiyonu. Yani diğer bir deyişle Türkiye'nin hayalet uçağı olan Kaan savaş uçağı yine hayalet insansız savaş uçakları olan Anka 3 ve Kızıl Elma'da kullanılacak. Yani bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğini konuşuyoruz. Hem de bugün konuştuğumuz mühimmat öyle bir mühimmat ki sadece Türk Hava Kuvvetleri'nin değil, Azerbaycan, Pakistan, Katar, belki Suriye Hava Kuvvetleri'nin bile kaderini değiştirecek bir mühimmat. Nasıl mı? Hadi hızlıca bu mühimmatı tanıyalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. SOMJE füzesinden uzun zamandır haber bekliyorduk ve sonunda beklediğimiz haber geldi. SOMJE'nin yeni test atışı duyuruldu. Test F-16 savaş uçağıyla yapıldı ve SOMJE esas görevini yaptı. Yani deniz platformuna karşı atıldı ve hedefini tam orta noktadan vurdu. Bu mühimmattan uzun zamandır haber bekliyorduk. Çünkü SOMJE Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceği için çok önemli. SOM bir seyir füzesi ailesi aslında. Birazdan detaylarıyla konuşacağız. O ailenin bir üyesi olan SOMJE'nin farkı insanlı ve insansız yeni nesil savaş uçakları için geliştirilmiş olması. Çünkü bu mühimmat hem test atışında olduğu gibi harici silah istasyonundan atılabiliyor. Hem de gövde içi yani dahili silah istasyonlarından. Dahili silah istasyonu meselesi biliyorsunuz ki 5. nesil savaş uçakları için olmazsa olmaz. Zaten bu mühimmat F-35 savaş uçağı için geliştiriliyordu. Ama tabii ki esas platformu o olmayacak. Esas platformları Türkiye'nin 5. nesil insanlı savaş uçağı olan Kaan ve insansız savaş uçakları yani Anka 3 ve Kızıl Elma olacak. Tabii bunun dışında Akıncı TİHA'dan atılacağını da biliyoruz. Akıncı kullanacaksa muhtemelen Aksungur'da kullanacaktır. Ama aslına bakarsanız Akıncı ve Aksungur'un kullanımı F-16'nın kullanmasıyla aynı şey. Çok bir farkı yok. Sonuçta harici silah istasyonundan atılmış olacak. Anka 3, Kaan ve Kızıl Elma kullandığında mesele çok farklı bir boyuta evrilecek. Bu boyut derin darbe operasyonlarında Türkiye'nin dünyanın önde gelen güçlerinden biri olmasını sağlayacak. Tabi gelecekle ilgili böyle ifadeler kullanınca mesele biraz havada kalabiliyor. Çünkü öncelikle seyir füzesinin neden önemli olduğu ve ne olduğunu konuşmamız gerekiyor. Seyir füzeleri hava kuvvetlerinin ve kullanımına göre deniz kuvvetlerinin en önemli vurucu güçleri listesinin başında yer alabilen füzeler. Bunlar sadece yüksek askeri değere sahip hedeflere karşı kullanılırlar. Her hedefe atılmazlar. Stratejik noktalar, hava savunma sistemleri, düşman gemileri, çok büyük mühimmat depoları filan bu füzelerle vurulur. Seyir füzelerinin güdüm sistemi çeşitliliği çok fazla. Bu yüzden bütün operasyon türlerine uygunlar. Havada anlık hedef değiştirebilme gibi çok özel yetenekleri var. Ama en önemli özellikleri seyir irtifaları. Bunlar diğer füzeler gibi değil. Fırlatıldıktan sonra çok alçak irtifaya inip hedeflerine öyle ilerlemeye başlıyorlar. Radarların onları tespit etmesi bu yüzden zorlaşıyor. Hava savunma sistemleri seyir füzelerini durdurabilir mi derseniz evet durdurabilir. Ama karşısında en çok zorlanacakları mühimmatın seyir füzesi olduğunu da unutmamak lazım. Yani iyi bir seyir füzesi genellikle hedefini vurur. Bu füzelerin hızları değişken oluyor. Ses altı hızlarda uçanlar da var, hipersonik hızlara kadar yükselenler de. Peki bunlar bu kadar etkiliyse neden savaşlarda bolca kullanıldığını görmüyoruz? Mesela atıyorum Ukrayna Rusya'nın kritik tesislerine karşı neden bu mühimmattan bol bol kullanmıyor? Bunun iki sebebi var. Birincisi seyir füzesi herkesin geliştirebileceği, her devletin başlattığı projenin altından kalkabileceği bir mühimmat türü değil. O yüzden 3-5 devlet dışında bütün devletler bunun için alım yapmak zorunda. Peki Ukrayna ABD'den bunu alamaz mıydı? Yani ABD onlara engel çıkarmazdı. Özellikle de bir önceki başkan döneminde. O zaman neden alıp kullanmadılar diye bir soru gelebilir aklınıza. Ama burada da maliyet devreye giriyor. Bunlar gerçekten çok pahalı mühimmatlar. Mesela en basitinden örnek olarak ABD'nin dünyaca meşhur seyir füzeleri olan Tomahawk'ları konuşabiliriz. Bu füzeden en son 2024 yılında Japonya tedarik etti. Yaptıkları anlaşmanın nihai değeri 1 milyar 700 milyon dolardı. Bu anlaşmaya göre hesap yaptığımızda Tomahawk'ın birim maliyeti 4,25 milyon dolara geliyor. Yani bir Tomahawk fırlatıyorsunuz 4 milyon dolardan fazla para gidiyor. İşte bu yüzden ne kadar etkili olurlarsa olsunlar peynir ekmek gibi kullanılamazlar. Bu mühimmatların neden önemli olduğu sorusu artık cevap bulmuştur muhtemelen. Şimdi biz daha çok Türkiye'nin sistemine odaklanalım. SOM seyir füzesi projesi Türkiye için birçok ilki barındırıyor. Mesela birkaçını hızlıca sayalım. SOM Türkiye'nin uzun menzilli ilk ve tek seyir füzesi.
Ayrıca Türkiye'nin ilk turbojet motorlu hava aracı. Türkiye'nin kızılötesi görüntülemeli ilk füzesi de bu. Yine Türkiye'nin yol noktalarıyla güdümlenebilen ilk hava aracı. Daha da eklemek gerekirse Türkiye'nin otomatik hedef algılamalı ilk hava aracı da SOM. Bitmedi. Türkiye'nin uzun menzilde nokta vuruş hassasiyetine sahip ilk füzesi de buydu. Yine Türkiye'nin GPS'i destekleyici, yeryüzü referanslı navigasyon sistemine sahip ilk füzesi de bugünkü konumuz olan SOM füzesiydi. Yani bu proje bize yeni bir seyir füzesi kazandırmanın yanında birçok farklı yeteneği de ilk defa kazandırdı. Peki bu füze ailesi nasıl bir serüven yaşadı? Bu arada sürekli füze ailesi deyip duruyorum da aileden de kısaca bahsedeceğim. O yüzden şu an girmiyorum o konuya. Birazdan bahsedeceğiz ondan. Şimdi önce süreci konuşalım. Milli Savunma Bakanlığı ile TÜBİTAK SAGE 2006 yılında F-4 savaş uçaklarından atılabilen bir seyir füzesi geliştirilmesi için anlaşma imzaladılar. Yani son projesi 2006 yılında. Bundan yaklaşık 19 yıl önce başladı. İlk defa bunu yapan bir ülke için çok hızlı ilerledik. 5 yıl içinde kavramsal tasarım, ön tasarım, yer ve uçuş testleri tamamlandı. 2011 yılına gelindiğinde SOM-A ilk başarılı atış testini yaptı ve SOM-A'nın geliştirme çalışmaları aynı yıl tamamlandı. 2011'de ilk yerli seyir füzemiz olan SOM-A Hava Kuvvetleri envanterine girmeyi başardı. 2012 yılında ise SOM-B1 ilk atış testini yaptı. Aynı yıl füze geliştirme süreci tamamlandı ve 2012'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girdi. Bu füzeler F-16 savaş uçaklarımıza entegre edildi. SOM-A 2013 yılında, SOM-B1 2016 yılında F-16'lara entegre edildi. Yani entegrasyon süreçleri o yıllarda tamamlandı. 2009 yılında bu sefer SOM-B2'nin geliştirme çalışmaları başladı. Ama bu biraz uzun sürdü. Çünkü bunun geliştirme süreci ülkenin çalkantılı bir dönemine denk geldi. Bu yüzden ilk atış testi 2019'da yapıldı. F-4 savaş uçağından atıldı ve beton sığınak hedefi imha etti. Bunun 2022 yılında envantere gireceği haberi yapılmıştı ama sonrasında bir haber gelmedi. Muhtemelen envantere girmiştir ya da yerli motorunu beklemiştir. Bunların dışında bir de bugün konuştuğumuz SOM-J füzesi var. İşte bu füzede şu an en önemli test atışını yaptı. Süreç SOM-A ve SOM-B1'deki gibi ilerlerse muhtemelen bu yıl envantere girdiğine şahit oluruz. Hatta bakarsanız Anka 3'ten falan bir atış yapıldığına şahit oluruz. Bu noktada detayını konuşmamız gereken bir şey daha var aslında. Sürekli füze ailesi deyip duruyoruz da bu füze neden bir aile şeklinde? Yani birbirlerinden ne farkları var? Bunu görmek için SOM ailesini bütün fertlerini yan yana koyarak inceleyelim. Bakalım aralarında ne gibi farklar var? Bu aileye mensup elimizde 4 ayrı füze var. SOM-A, SOM-B1, SOM-B2 ve bugün konumuz olan SOM-J. Aslında bunların yanında SOM-C1 ve SOM-C2 de var ama onlarla ilgili bir haber ya da gelişme olmadığı için şimdilik onları es geçiyorum. Biz bu dördüne odaklanalım. Bu füzelerin üçünün uzunluğu 4 metre. SOM-J'ninki ise 3,9 metre. SOM-A ve SOM-B1'in ağırlığı 620 kilogram. SOM-B2 660 kilogram. SOM-J ise 500 kilogram. SOM-J'nin menzili 275 kilometrenin üzerinde. Diğer 3 füze için bu rakam 250 kilometrenin üzerinde. Tabii ki esas farklar buradan sonra başlıyor. Yani şu ana kadar olan kısımda çok da bir farkları yok. SOM-A ve SOM-B1 yumuşak hedeflere karşı kullanılıyor. Bu yüzden yüksek patlayıcılı ve parçacık etkili başlık taşıyorlar. SOM-B2 ise ardışık delici başlığa sahip. Yani sert beton hedeflere karşı geliştirildi. SOM-J ise daha çok deniz hedeflerine karşı geliştirildi. Ve esas farkı başta dediğim gibi dahili silah yuvasına uygun olması. Bir diğer özelliğe geçersek SOM-J'nin harp başlığı 140 kilogram. Diğer 3 füze için bu rakam 230 kilogram. Buraya kadarki kısımda farklar genel olarak anlaşılmıştır. Ama özellikle SOM-A ile SOM-B1'in arasında ne fark olduğu çok net değil. İkisinin arasındaki fark arayıcı başlıkla ilgili. SOM-B1'de SOM-A'dan farklı olarak kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlık var. Yani milli seyir füzemizin bir aile şeklinde tasarlanması boşuna değil. Şu an bütün operasyon türlerine uygun seyir füzelerimiz olmuş oldu bu şekilde. Buraya kadar her şey güzel. Ama burada karşımıza bir soru ve bir sıkıntı çıkıyor. Bu projede her şey yerli mi? Evet, büyük oranda yerli. Peki motoru yerli mi? Bu önemli bir soru. Çünkü motor kritik bir unsur ve o olmadan bu füzeyi üretme ya da ihraç etme şansımız yok. Son füzemiz normalde Fransa'nın TR40 turbojet motoruyla güçlendirilmişti. İlk başlarda yapılan testler bu motorla yapıldı. Hatta ilk dönemlerde bu motoru kullandık. Ama sonrasında Fransa bu motoru Türkiye'ye karşı bir koz olarak kullanmaya başladı. Ve bize bu motoru vermemeye başladılar. Bunun için türlü bahaneler uyduruyorlardı. Doğu Akdeniz gerginliğinde ve adalarda Yunanistan'la yaşadığımız sıkıntılarda ilk ambargo yediğimiz konulardan biri hep bu motor oldu. Doğrudan ambargo uygulamadıkları zaman bile gecikmelerle mutlaka sıkıntı çıkarıyorlardı. Zaten ihracat kelimesi geçtiği anda motorun tedariği sıkıntıya giriyordu. Mesela Azerbaycan bizden SOM seyir füzesi almak istedi. Anlaşmalar da yapıldı ama tedarikte sıkıntılar oldu. Yani bizim mutlaka yerli bir motora ihtiyacımız vardı ve bunun için de zaten bir proje devam ediyordu. Kale Jet motorları Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan turbojet motorların geliştirilmesi projesi kapsamında KTC 3200 turbojet motorunu geliştiriyordu. Bu motor hem atmaca hem de SOM füzesi
füzelerimize güç vermesi için tasarlanmıştı. Aralık 2024'te bu proje başarıyla tamamlandı ve seri üretim teslimatları başladı. Yani test satışını yaptığımız SOMJE ve diğer SOM ailesi üyesi füzeler için motoru yerli mi sorusu sorulduğunda cevap çok net. Evet yerli. İşte şimdi hem bunları istediğimiz kadar özgürce kullanabileceğiz hem de Azerbaycan gibi kardeş ülkeler tedarik etmek istediğinde kimse buna engel olamayacak. Yani bir motor projesi deyip geçersiniz normalde belki ama bir motor projesi İslam dünyasında bir motor projesinden çok daha fazlası anlamına geliyor. Türkiye bir motor geliştirir, o motor bir seyir füzesine güç verir, o seyir füzesi bugün Türkiye'nin hava kuvvetlerinin envanterine girer. Yarın Azerbaycan'ın, sonraki gün Pakistan'ın, Katar'ın, Suriye'nin, belki bir gün dengeler değişir ve Mısır'ın. Yani bir motor projesi koca bir coğrafyanın batıya olan seyir füzesi bağımlılığını tamamen ortadan kaldırabilir. İşte bu yüzden savunma sanayimizde her proje ayrıca önemli. Neyse, konuyu çok dağıtmadan kısaca özetlemek gerekirse, Türkiye SOMJE seyir füzesiyle yaptığı son test atışıyla bir konuda daha bağımlılıktan tamamen kurtulduğunu ilan etmiş oldu. Yine bu kadar önemli olan bir mesele şu ki artık Kaan savaş uçağımızın, Anka 3 ve Kızılelma insansız savaş uçaklarımızın dahili silah istasyonlarında kullanabileceği etkili bir seyir füzesine sahip olduk. Muhtemelen yakın zamanda bunlarla yapılan testleri de görürüz. İnşallah o gün geldiğinde bu füzelerin Türkiye'ye ne katacağına odaklandığımız yeni bir videoyla bu haberlerin de tadını çıkarırız. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.